Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yazlık kruvaze bir bluz anlatmaya çalışacağım. Gerçekten hem basit, yapılışı kolay hem de modeli muhteşem. Ben çok beğendim. Rengarenk. Bakmayın, ben beyaz daha anlaşılır olduğu için açık renk kullandım. Gerçi bu da çok güzel. Rengarenk yapıp kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten örmesi de kolay olacak. Hiç bilmeyen, yani tığ işi daha önce yapmayan bile örecek kadar basit bir model. Şöyle ip detaylarını ben bilgilerini vereyim. 100 gram, 245 metre ve 2,5 numara tığ kullanıyorum. Şöyle. Bu ipi tercih ettim çünkü bu dökümlü. Güzel bir ip. Özellikle kıyafetlerde, bluzlar, etekler bundan çok güzel oluyor. Hemen örmeye başlayalım. Şöyle bir kilit yapıyoruz önce. Üzerine sanırım 23 zincir yeterli olacak. 23 zincir çekiyoruz. Sonra üzerine dolayıp 1, 2, 3, dördüncüye batıyoruz. Bir zincir doluyoruz. Bir tane atlıyoruz ikincisine. Bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir doluyoruz. Bir tane atlıyoruz diğerine. Bu şekilde, buna değil diğerine, bu şekilde 10 zincir örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5 daha örüyorum. 10 tane kafes olacak. 10 kafes ördüm. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çeviriyorum. Doluyorum. Hemen trabzanın üzerine bir trabzan. Bir zincir doluyorum. Trabzanın üzerine bir trabzan. Bu şekilde 10 sıra örüyoruz. 10 kafes yapıyoruz. 10 sıra örüyoruz. Şöyle iyice anlaşılsın diye şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kafes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra. 10 kafes ve 10 sıra ördük. 11. sırada arttırma yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Gene çeviriyorum. Bu trabzana değil, şu en baştaki trabzana, yani şu zincirin çıktığı ilmeğin hemen dibine batıyoruz. Bir tane arttırmış olduk. Bir kafes. Gene bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu şekilde 11. sırayı bir tane arttırarak örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Gene 1, 2, 3, 4 zincir trabzanın üzerine. Arttırmalarımızı bir kenardan yapıyoruz. Şurada başladık. Bütün arttırmalar aynı kenardan olacak. Bu tarafta hiçbir şey yok. Burası dümdüz. Yani burası bizim ön ortamız olacak. Şurası, pardon, burası ön ortası olacak. Burası da koltuk altı, kenar olacak. Gene aynı şekilde bu
tarafta hiçbir arttırma olmadan örüyoruz. Bir alt sırada, yani 11. sırada arttırma yapmıştık. Aynı şekilde orayı da örüyoruz. Gene bir zincir. Araya bir zincir bırakıp diğerine batıyoruz. Yani şurada çektiğimiz 4 zincirin 3'ü trabzan, bir tanesi de arada kalacak şu kafesi oluşturması için. Şimdi burada bir kafes, şurada arttırdık, burada da normal ördük. 12. sırayı ördük. Şimdi 13. sıradayız. Gene bir arttırma yapacağız. 13, 11'de yaptık. Şimdi 13. sırada bir arttırma daha yapacağız. 2, 3, 4 zincir doluyorum. Gene hemen dibine, şu zincirin dibine bir kafes daha yaptım. Normal örüyorum. 13. sırayı. Bundan sonra. Şöyle artışlar bundan sonra da devam edecek. Sık iğnelerle devam edecek. Burası kroveze olduğu için şurası bizim yaka kısmımız. Yani şu askı, bluzun askı kısmı, yaka kısmı ve buradan da uzatacağız örgüyü. Bağlamasını uzatacağız. Aynı şekilde karşılığında yapacağız ve kroveze bir bluz ortaya çıkacak. Şimdi ben bunu normal örerek 13. ve son kafes sırasını bitiriyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Son kafesi de ördüm. 13. sıra bitti. Şimdi 14. sıradayım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 14. sırada trabzan sırasındayız. Artık bundan sonra trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 doluyorum. Boşluğa. Trabzanın üzerine. Boşluğa. Trabzanın üzerine. Boşluğa. Trabzanın üzerine. Sıra sonuna kadar trabzanları örüyorum. Sıra sonuna geldim. Trabzana battım. Boşluğa. Son trabzanın üzerine de batıyorum. Ve burada bir tane de aynı yere ikinci kere batıyorum. Arttırmış oldum. En son trabzanın üzerine 2 kere battım. 1, 2, 3 çekiyorum zincir. Çeviriyorum. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Şu zincirin çıktığı ilmeği hemen dibine bir kere daha batıyorum. Gene arttırıyorum. Ördüm, geldim, arttırdım, dönüyorum, tekrar arttırıyorum. Burası artarak yaka kısmını örüyoruz çünkü. Kroveze kısmını. Göğüs kısmına doğru iniyoruz şimdi. Sıra sonuna kadar öreceğim. Tekrardan döneceğim. Gene bir arttırma yapacağım. Dönerken bir arttırma daha yapacağım. Aynı buradaki gibi. Bir 18 sıra öreceğim sanırım. Bir 18 sıra öreyim, ölçeyim. Tam gelirse 18 sıra yeterli olur. Az önce yaptığım gibi. Sadece bir kenardan. Burada değil. Burada hiçbir şey yok. Arttırma, eksilme hiçbir şey yok. Sadece buradan arttırıyoruz. 18 sıra trabzanı hem gelirken hem dönerken arttırıyoruz. 10 sıra kafesten sonra gene her sırada hem giderken hem dönerken arttırarak 18 sıra ördüm. Bu tarafta hiç arttırma, eksiltme yok. Burası düz. Arttırmalar 11. sıradan itibaren ve 13. sırada yapmıştık. Sonrasında sık trabzanlarda her sırasında arttırarak
18 sıra ördüm. Şimdi buraya bir sıra kafes örüyorum. 1 2 3 4 çeviriyorum. 20 adet kafes örüyorum. Bir tane atlıyorum. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Bitene kadar, son trabzana kadar 20 kafes örmüş olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kafesi ördük. Şimdi 65 zincir çekiyoruz. Şu kısım bizim bluzumuzun askı kısmı. Göğüse doğru indik. Kruvazeyi de oluşturduk. Şimdi şu yaka kısmından 65 zinciri çektim. Bunun üzerine tekrar kafes örerek dönüyorum örgüyü. Zinciri de döndürmeden düz bir şekilde üzerine doluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum, diğerine bir tane zincir, bir tane atlıyorum, diğerine. Tamamını şuradaki örgüye kadar kafes örüyorum ve devam ediyorum diğer başa kadar. Şöyle yakından da göstereyim. Diğer sıraya kadar ördüm. 1 2 3 4 çeviriyorum. Bu sırayı da gene aynen şu kısım 5 sıra olana kadar devam ediyoruz. Şu sonradan uzattığımız kafes 5 sıra olarak örüyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 5 sıra kafes ördükten sonra kesiyorum ipi. Şimdi şu uzattığımız bağlayacağımız yer burası. Kruvezenin şöyle kruvezeyi ortaya çıkaran, yani modeli ortaya çıkaran bölüm. Hemen başa ipi bağlıyorum. Şu gidişi tekrar kafes olarak örüyorum. 4 zincir, bir kafes örüyorum. Devamını trabzan. Bir boşluğa, bir örgüye batarak boşluğa, örgüye
Şurası kafes. Örgüye, boşluğa, son trabzanı yapıyoruz. Bir kafes, 2, 4, 6, 8, 9 trabzan. 1, 2, 3 döndürüyorum. Trabzanların üzerine trabzan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir zincir, kafesi örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. Çeviriyorum. Kafesi örüyorum. Örgünün bir tarafı kafes olarak, şu göğüs kısmı kafes olarak devam ediyor. Sonrası 9 trabzan. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu bölümü de 17 sıra örüp bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 sırayla bitirdim. İpi kestim. Bunu bitirdikten sonra ben bunun karşılığını da, yani diğer tarafı da ördüm. Şöyle. Şu şekilde kroveze oluştu. Şuralar askılar, dediğim gibi. Şu göğüs kısmı ve kroveze bölümü şöyle dönecek. Kolları var. Çok güzel volanlı kolları var. Onları da yapacağız. Bu ikisi bitti. Şu iki parçayı bitirdikten sonra ben arkayı da ördüm. Çünkü düz bir parça olacağı için çok kolay. Hemen hiç vakit kaybetmeden sıra sıra örmek için şöyle, başlangıcı burası. 83 zincir üzerinden burada yaptığımız çalışmanın aynısını, başlarken şunun aynısını burada yapıyoruz. 83 zincir üzerinden 40 kafes yapıyorum. Tamamı 40 tane. Şöyle bırakayım. Belki fotoğrafından daha iyi anlarsınız. 40 kafes. 1, 2, 3 sıra. 1, 2, 3. Sonra gene buradaki çalışma gibi, tabii ki arttırma eksiltme yok. Dümdüz örüyoruz. Bir örgü üzerine bir boşluğa, bir örgü trabzan üzerine bir boşluğa olarak burayı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra. Burayı 24 sıra örüyoruz. Sonra tekrar bu bölümde, başlangıç bölümündeki gibi kafese dönüyoruz. Örgüyü kafesi çeviriyoruz. Orayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra. 3 sıra kafes, 24 sıra trabzan, 10 sıra kafes örüp arkayı bitiriyoruz. Kapatıyoruz, ipi kesiyoruz. Arka sadece bu kadar. Şimdi bunları birleştirip, omuzlardan birleştirip kol bölümünü örmeye başlıyoruz. Bluzun bir tarafını ördüm.
Şuradan dikiş yaptım. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağım. Volanlı kolu ördüm. Çok çok şık durdu mankenin üstünde. Size mankenin ölçülerini de vereceğim. Ona göre kendinize örerken zaten ölçüp öreceksiniz kendinize. Gene de mankenin ölçülerini vereyim ki size de bir faydası olsun. Bence bu 34, en fazla 36 bedeni biraz zorlar. Çünkü mankenler de standarttır biliyorsunuz. Daha büyük 38, 40 beden için şöyle ikişer ikişer kafes daha fazla örerek, mesela 38 için 2 kafes daha fazla, 40 için 2 kafes daha fazla olarak başlayabilirsiniz. Zaten desen olmadığı için, düz bir örgü olduğu için istediğiniz kadar size'ıyla, ölçüleriyle oynayabilirsiniz. Diğer parçayı şöyle karşılığına şöyle bir ölçü aldım. Bu 10 kafesti. 2, 4, 6, 8, 10 kafes şurası. Şöyle şu şekilde birleştireceğim dikerek. İlk baştaki trabzanlara şöyle sıkıştırmak için bir kere daha şu karşılıklarına trabzana trabzan, aradaki şu tek zincire de tam karşılığında gene tek zincir getirerek birebir tam karşılığından dikiyoruz. Şöyle orta zincire batıyorum. Trabzandan çıkartıyorum ilmeği. Sonra geliyorum karşılığına. Aynısını burada yapıyorum. Birebir karşılıklı dikiliyor. Gene orta zincire ve trabzana batıyorum. Dönüyorum arkaya. Şöyle orta zincire ve trabzana batırıyorum iğneyi. Orta zincirden batıyorum. Trabzandan çıkartıyorum iğneyi. Sonra dönüyorum. Diğer tarafa da aynısını. Ve bunlar bu şekilde birebir tam karşılıklı geliyor. Şu şekilde hiç potluk yapmadan, kalınlık olmadan ortada. Şunlar zaten sökülecek, bağlanacak ve kaybolacak. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi, örgü devam ediyormuş gibi güzel bir dikiş oluyor. Yan tarafını da şu koltuk altı 17 sıra. 17 sıradan sonra işareti aldım. 17 sırayla, yani 17. sırayla şu uca kadar koltuk altını, yani beden yan bedenleri dikiyorum. Yine dikiş diker gibi böyle atarak değil de yanlardan dikiyoruz. Her zaman daha öncekileri de ördüğümüz, diktiğimiz gibi. Sıra gene takip ediyoruz. Aynı hizada olması gerekiyor. Muntazam bir örgü olması için. Bu şekilde muntazam bir dikiş dikiyoruz. Buradan nereye batıyorsak karşıda da aynı yere.
bir yana geçiyoruz. Bir diğer yana. Ve ince ince ipliklerin arasından kalın batmıyoruz. Ki dikişimiz kalınca bedende hissedilecek bir dikiş olmasın. Gayet ince, model takip eden, sıra takip eden muntazam bir dikiş oluyor. Şu 17 sıradan sonrası kol oluyor. Şuradaki aralık 17 sıra. Tabii ki bu ölçüye göre 17 sıra. Siz kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Dediğim gibi manken ölçülerini de videonun sonunda söyleyeceğim. Artı bir de manken üzerinde ufak da bir videosu olacak ki bedende de nasıl durduğunu görmenizi istiyorum ve özellikle kolların ne kadar güzel durduğunu görmenizi istiyorum. Şu koltuk altı dikiş yerinden başlayacağız örmeye. Şurası kol. Hemen şuraya bağlıyorum. Hemen bağladım. Şimdi bir örgüye batıyoruz. Bir boşluğa denk gelecek. Gene trabzanın örgüsüne batıyoruz. Direkt boşluğa değil. Şöyle boşluklara değil. Şöyle örgünün içine. Şu trabzanın boşluğuna değil, örgüsünün içine. Bir de şurada gördüğümüz yuvarlak örgülerin içine. Bir trabzanın ortasına, bir şuradaki yuvarlak olan örgülerin içine batarak trabzan dolduruyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz. Bir trabzanın ortasına batıyoruz. Bir şu bitiş yerlerindeki yuvarlak ilmeklere batıyoruz. Bir trabzana, bir yuvarlak yerleri şuralara gözüküyor zaten. Bu şekilde buradaki trabzan sayısı gibi burası da 72 oldu başlangıç olarak. Sonra fazlalaşacak, artacak. Şimdi sıra sonuna geldim. 72 trabzanla 1, 2, 3 bir sıra daha çıktım. Hemen yanındaki trabzana tekrar yanındakine gene 72 trabzan ördük ilk sırayı. İkinci sırayı, üçüncü ve dördüncü sırayı da gene 72 trabzan örüyoruz 4 sıra. Bu şekilde geleceğim. Gene birleştireceğim. Tekrar 3 zinciri çekeceğim. Bir üst sıraya çıkıyorum. Ve bunu bu şekilde 4 sıra yapıyorum. İlkini ördük. İkinciye başladım. 2 tane daha öreceğim. 4 sıradan sonra ilk volanımızı yapacağız. Şu 1, 2, 3, 4 sıra örüyoruz. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Bir volan. Sonraki şu sırada tekrar bir volan yapıyoruz. 2 kere arttırarak böyle bir kol örüyoruz. Ve bu mankenin üzerinde muhteşem durdu. Bayıldım bu kola. Siz de beğeneceksiniz görünce. Videonun sonunda dediğim gibi mankenin üzerinde ufak bir çekim yapacağım. Ve mankenin ölçülerini de yazacağım. 72 trabzan üzerinden örüyorduk. 1, 2, 3, 4 sıra. Şurası 4 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Sonra 5. sırada çift tek olmak üzere sırayı bitirdim. Bu 5. sıra.
çift batıyorum. Aynı yere doluyorum. Yanına tek batıyorum. Doluyorum. Yanına çift batıyorum. Aynı yere tek batarak sırayı bitiriyorum ve bağlıyorum. 1 2 3 4 sıra olduğu gibi örüyoruz. 5. sırada bir çift bir tek bir çift bir tek olarak volan yapıyoruz. Şimdi 6. sıradayız. 1 2 3 zincirle 6. sıraya çıkıyorum. Doluyorum. Olduğu gibi örüyoruz. Hemen yandakine doluyorum. Yandakine bu sırayı olduğu gibi örüyoruz. Her trabzanın üzerine bir trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Sırayı bağlıyorum. Bu sırayı yaparken maalesef 3. yumağı takmak zorunda kaldım. Son şu 2 sıra ve oyası kalmıştı bitmesine. Maalesef yetmedi. Üçüncüyü takmak zorunda kaldım. Şimdi 1 2 3 4 normal trabzan ördük. 5. sırada bir çift bir tek örerek volan yaptık. Sonrasını gene olduğu gibi ördüm. Şimdi son 2 sırasını yapacağız. 1 2 3 zincirle çıktım. Yani 1 2 3 4 5 6 7. sıradayız. Doluyorum. Gene çift batıyorum fakat 3 kere de çıkacağız. Gene bir kere doluyorum. Şu zincirin dibine batıyorum. İkinci kere batmış oluyorum. 1 2 3 doluyorum. Tek batıyorum yanındakine. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 3 doluyorum. Hemen dibine çift batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Çift tek çift. Şimdi yanındakine tek batıyorum. 1 2 3 doluyorum. Yanındakine 1 2 3 doluyorum. Gene dibine çift batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Bu son 2 sırayı 3 kere de çıkıyoruz. Bir kere dolayıp ve bir çift bir tek olarak örüyorum bu sırayı. Bundan sonraki sırayı olduğu gibi örüyorum. Gene 3 kere de çıkarak. Kolun 8. sırasında ördüm. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 düz ördük. 5. sırada volan yaptık. 6'yı olduğu gibi gene ördük. 7'de volan yaptık ve trabzanları 3 kere de çıktık. Sonrasında gene olduğu gibi ördük ve 8 sıra. 4 5 6 7 8. 8. sıra zaten bir sıra alttaki 7. sıranın volanını olduğu gibi arttırmadan 2 3 son 8. sıra olduğu gibi eksiltmeden arttırmadan yani ve kol bitti. Sırayı bağlıyorum. Bu şekilde bitirdik. Bluzda örgü bluzda volan kol işte bu şekilde oluyor. Tabii ki daha uzunları var, daha volanlıları var. O yapacağınız modele göre değişiyor tabii ki. Şimdi oyası yani şu kenarı tamamen bluzun her tarafında örülen şu kenar oyasını örüyoruz. Çok basit. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Bir tane daha. Üçüncüyü
örünce üzerine 2 zincir, şuradaki ilmeklere batıp kaydırarak bitiriyorum. Şu tomurcuğu kaydırma yöntemiyle örüyoruz. Bir kere de çıkartıyoruz. Tekrar 1 2 3 sık iğne, üçüncüye 2 zincir, şuraya batıyoruz ve kaydırma yöntemiyle tomurcukları örüyoruz. 1 2 üçüncüye 1 2 bu şekilde kol çevresini örerek başlangıç yerine kadar geliyorum. Bluz bitti. Gayet şık, güzel, tarz bir bluz oldu. Kollar gayet güzel, dökümlü. Öyle havada dik duran kol olmadı. Biraz da buharı yiyince, yalnız çok yüksek derecede buhar yapmadım. Yünlü derecesinde bir buhar yaptım. O da yetti zaten. Çok güzel oldu. Şimdi bunu manken üzerinde de kısa bir videosunu çekeceğim ki bedende nasıl durduğunu da görün. Bir fikriniz olsun diye söyleyeyim mankenin ölçüsünü de. Göğüs 85 santim, beli 63 santim. Siz de kendi ölçünüze göre ya da giyecek olan kişinin ölçüsüne göre örerseniz, ki bu çok kolay olur. Bu sıra takip edecek bir örneğimiz, desenimiz yok. Gene kafes ve trabzandan ibaret bir örgü. İstediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle bir fikir vereyim. Başlangıçta şöyle başlarken buradan başlamıştık. Başlarken mesela 38 beden için 2 kafes daha fazla örebilirsiniz ya da 3 kafes. Daha 40 beden için 4-5 kafes daha fazla örebilirsiniz. Yani kendi ölçünüze bağlı. Ama gerçekten sonuçta çok güzel bir bluz ortaya çıktı. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve güzel ürünler örmenizde umarım bir faydam oluyordur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere.